Sana tek bir soru. Eğer tarihin en karanlık inançları gerçekten ölmediyse ve eğer sadece isim değiştirip, şekil değiştirip, yöntem değiştirip yoluna devam ettiyse, bugün onları nerede görürdük? Bazıları haberlerde diyor. Bazıları belgelerde diyor. Bazıları ise çok daha ürkütücü bir şey fısıldıyor. Gözümüzün önünde. Çünkü son dönemde internette dolaşan bir iddia tek bir kelimeyi yeniden sahneye taşıdı. Bir finansal dokümanda sözde bir hesap adı geçiyordu. O adın Baal olduğu söylendi. Ve o iddiayı gören herkesin içinden aynı soru geçti. Antik çağın o karanlık ismi, modern dünyanın en tartışmalı dosyalarının içine nasıl düştü? Şimdi dur. 2 saniye nefes al. Çünkü bu video inanın diye değil, tam tersine ayıralım diye var. İddia ne? Gerçek ne? Ve en önemlisi, biz neden bazı hikayelere bu kadar hızlı kapılıyoruz? Hazırsan başlıyoruz. Ama bir şartla, korkuyla değil, kanıtla. Birinci ipucu, bir isim. İkinci ipucu, bir şekil. Üçüncü ipucu, gökyüzünün ta kendisi. Bir isim, Baal. Bir şekil, siyah bir küp. Bir gökyüzü işareti, Satürn'ün kuzey kutbundaki o kusursuz altıgen. İnsan zihni bu üç parçayı yan yana koyduğunda ister istemez bir şey oluyor. Bir zincir arıyorsun. Bir efendi arıyorsun. Bir gizli el arıyorsun. Ve sonra karşına şu cümle düşüyor. Bu bir tarikatın izi. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa bu çağımızın en büyük hastalığı mı? Bir fotoğrafı kanıt sanmak. Gelin adım adım gidelim. Önce Baal. Çünkü bu videonun kalbi orası. Baal dediğimiz şey çoğu kişinin sandığı gibi tek bir masal canavarı değil. Antik Levant coğrafyasında efendi, sahip gibi anlamlar taşıyan bir unvan. Zamanla farklı şehirlerde farklı biçimlere bürünen bir tanrısal figür. Kimi yerde fırtına ve yağmurla anılır, kimi yerde bereketle, kimi yerde savaşla, kimi yerde gök gürültüsüyle. Ama ortak bir nokta var. Baal, çoğu anlatıda hayatın devamıyla ilişkilendiriliyor. Ve işte bu yüzden tarih boyunca insanlar Baal'a iki sebeple yaklaştı. Birincisi umut, ikincisi korku. Korku derken sadece yağmur yağmazsa korkusu değil. Ya kuraklık gelirse korkusu, ya kıtlık olursa korkusu, ya düzen bozulursa korkusu. İnsan hayatta kalmaktan korktuğunda en kolay teslim olduğu şey şudur. Bana güvenlik ver, ben de sana itaat edeyim. İnanç dediğin şey bazen burada kırılır. İbadet olmaktan çıkar. Sisteme dönüşür. Rahip düzenine dönüşür. İtaat mekanizmasına dönüşür. Ve en karanlık iddialarda kurbana dönüşür. Burada şunu net söyleyeyim. Antik dünyada kurban kavramı çok yaygındı. Ve çoğu yerde hayvan kurbanı vardı. Bazı dönemler ve bazı kültler için çocuk kurbanı iddiaları da tartışıldı. Ama her anlatı, her rivayet, her efsane kesin tarih değildir. Bazıları gerçekten yaşanmış olabilir. Bazıları ise düşmanı şeytanlaştırmak için üretilmiş olabilir. Bu ayrımı yapmazsak insanlık tarihinin en büyük hatasına düşeriz. Korkuyu kanıt sanırız. İşte tam bu yüzden Baal konusu sadece eski bir put meselesi değil. Bir psikoloji meselesi, bir toplum meselesi, bir güç meselesi. Şimdi Baal'ın kutsal metinlerdeki en sert hatırlatmalarından birine geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Safat suresinde geçen o tokat gibi soru. Baal'e mi yalvarıyorsunuz da yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz? Bu cümle sadece bir puta karşı değil, o putun etrafında kurulan düzene karşı bir uyarı gibi okunabilir.
Ve bu uyarının merkezinde bir peygamber hikayesi anlatılır. Hazreti İlyas. Anlatı bize şunu düşündürür. Hazreti İlyas'ın kavgası yalnızca bir heykelle değil, korku üzerinden kurulan o kapı mekanizmasıyladır. Milattan önce 9. yüzyıl. Şam hattı, bugünkü Lübnan ve Filistin'e uzanan topraklar, insanlar yağmuru bekliyor. Toprak çatlıyor, üzümler kuruyor, sürüler zayıflıyor. Ve bir noktada çaresizlik aklı susturuyor. İnsanlar putun önünde diz çöküyor. Çünkü rahipler onlara bir cümle öğretiyor. Göklerin kapısını Baal açar. Burası çok kritik. Bir tanrı inancı bir anda kapı kontrolüne dönüşüyor. Kapıyı açan sensin. Kapıyı kapatan sensin. Korkuyu dağıtan sensin. Korkuyu üreten sensin. Korkuyla kurulan düzen hakikat karşısında dağılır. Mesaj budur. Şimdi gelelim modern dosya kısmına. Jeffrey Epstein dosyaları yıllardır konuşuluyor. Ama son dönemde tartışmayı alevlendiren şey Baal kelimesinin bir belgede geçtiği iddiası oldu. Peki bu iddia doğru mu? İşte hikayenin en kritik kırılma noktası burada. Güncel doğrulama içerikleri Epstein'in Baal adlı bir banka hesabı var iddiasının doğru olmadığını söyledi. Yani internette dolaşan o görüntü tek başına kanıt değil. En iyi ihtimalle yanlış anlama, en kötü ihtimalle manipülasyon. Ama şu da gerçek. Takip etmemiz gereken yer para dediğinde ortada gerçekten bakılması gereken bir sürü ciddi mesele var. Bankalarla ilişkiler, transferler, kurumsal körlük iddiaları, paranın izini takip edenlerin önüne çıkan duvarlar ve insanların büyüyen güven kaybı. İşte o güven kaybı büyüdüğünde ne oluyor biliyor musun? İnsanlar açıklamayı gizemde buluyor. Ve böyle bir ortamda tek bir kelime, Baal, kıvılcım oluyor. Çünkü insanlar zaten şunu düşünüyor. Bu kadar güçlü insan, bu kadar karanlık bir dosyada nasıl aynı yerde buluştu? Bu noktada kapı görevlisi benzetmesi devreye giriyor. Sanki birileri kariyer basamaklarını tırmanmak isteyenleri, şöhretin peşinden koşanları, büyük paranın dünyasında güvence arayanları aynı kapıya topluyordu. Bu anlatı bir iddia. Ama iddia olarak bile şunu sorduruyor. Gücün kapısı nerede başlar? Ve daha önemlisi, kapının arkasında ne var? Tam burada internetin en tehlikeli tarafı devreye giriyor. Bu tarz büyük dosyalar açıldığında bir kısım insan gerçeği arar. Bir kısım insan ise zaten hazır olan bir düşman hikayesini besler. Tarih boyunca ritüel kaçırma, çocuklar üzerinden gizli tarikat gibi anlatılar, defalarca nefret üretmek için kullanıldı. Bu, insanlığın en kirli propaganda yöntemlerinden biridir. O yüzden burada çok net bir çizgi çekiyoruz. Kanıtsız bağlantılarla yeni korkular üretmeyeceğiz. Hedef göstermek için hikaye kurmayacağız. Gerçeğin peşine düşeceğiz. Peki Baal heykelleri yakıldı olayı? Yakın dönemde İran'da boynuzlu bir figürün Baal diye sunulup yakıldığı görüntüler gündem oldu. Kimileri bunu bir gösteri olarak okudu, kimileri propaganda dedi, kimileri de sosyal medyanın yeni bir dalgası olarak. Bu bize şunu gösteriyor. Baal artık sadece antik bir isim değil, modern dünyanın kullanışlı sembollerinden biri haline gelmiş durumda. Şimdi ikinci ipucuna geçelim, siyah küp. Tek başına duran siyah bir küp, insan beyninde tuhaf bir gerilim yaratır. Çünkü küp kapalıdır. Altı yüzüyle sınır hissi verir. Bir şey saklıyormuş gibi durur. Bu yüzden ezoterik yorumlarda siyah küp, madde dünyasının hapishanesi gibi okunur. Buradan da demiurgos gibi kavramlara giden bir yol açılır. Bu dünya, kusurlu bir düzenin ürünü. İnsanın görevi uyanmak. Sistem bunu engelliyor. Bu, felsefe tarihinden ve bazı gnostik yorumlardan devşirilen parçaların modern internet diliyle yeniden paketlenmiş hali. Kulağa karanlık gelir. Çünkü karanlık satılır. Ve sonra birileri şunu der. Bakın, küp her yerde.
Meydanlarda, müzelerde, kurumsal binalarda, filmlerde, kliplerde. Hatta bazı anlatılar işi buradan alır ve Karaküp tarikatı gibi isimlerle büyütür. Bu tarikat dinleri bile yönlendirdi. İnsanlığı tüketime ve hazza hapsediyorlar. Uyanırsan seni geri çekerler. Sert iddialar. Ama bir soru soralım. Gerçekten bütün küpler aynı niyetle mi dikildi? Modern sanat, minimalizmin en net formu olarak küpü sever. Çünkü göz yakalar. Çünkü tartışma çıkarır. Çünkü saf form insanı düşünmeye zorlar. Komplo anlatısı ise bunu gözünüze sokuyorlar diye okur. Oysa çoğu zaman cevap daha basittir. Dikkat çekmek. Bir sahneye küp koyarsın. İzleyici bu ne der. Konuşur, yorum yapar, video büyür. Etkileşim çağında sembol bazen mühür değil, kancadır. Ve gelelim en hassas bölüme. Siyah küp denince insanların aklına gelen en güçlü görüntülerden biri de Kabe. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bazı komplo anlatıları Kabe'nin geometrik formunu ve siyah örtüsünü alıp bunu Satürn'ün kara küpü gibi okuyor. Buradan da milyarlarca insanı kandırıyorlar gibi çok ağır, çok tehlikeli iddialar üretiyor. Bu tür iddialar kanıtlanabilir tarih yerine benzetmelerin üstüne kuruluyor. Bir şeyin küp olması otomatik olarak aynı tarikat demek değildir. Orta Doğu'da köşeli tapınakların, kutsal mekanların tarih boyunca farklı biçimleri olmuştur. Ve siyah örtünün tarihsel süreci de tek cümlelik bir komploya indirgenemez. Burada bizim yapmamız gereken insanların kutsalına saldırmak değil. Tam tersine benzetme ile kanıt arasındaki çizgiyi göstermek. Ve geldik 3. ipucuna. Satürn. Satürn'ün kuzey kutbundaki altıgen gerçekten var. Voyager görevlerinden beri gözlemleniyor ve sonraki gözlemlerle de doğrulandı. Bilim insanları bunun kutup jet akımının oluşturduğu kalıcı bir atmosfer deseni olduğunu anlatıyor. Laboratuvarda dönen sıvı tanklarıyla benzer çokgen yapıların üretilebildiği de gösterildi. Yani portal değil. Ama şunu anlıyorum. Görüntü çok güçlü. Ve güçlü görüntüler güçlü hikayeleri çağırır. İşte bu noktada Satürn'ün adı mitolojiyle birleşiyor. Kronos, Saturnus, zaman, hasat, tırpan. Zamanın tanrısı fikri hem bereketi hem ölümü aynı anda taşır. Ve insanlar tarih boyunca bu çift taraflı gücü kontrol edebilmek için ritüeller üretmiştir. Buradan Baal'a nasıl bağlanıyor? Baal da bereketle anılır. Yağmurla anılır. Toprağın canlanmasıyla anılır. Yani hayatta kalma kaygısının merkezinde duran bir figürdür. İnsan hayatta kalmaktan korktuğunda kapı fikrine sarılır. Kapıyı açan kim? Kapıyı kapatan kim? Antik çağda bu rahip düzeniyle olur. Bugün bazen bilgiyle olur. Bazen medya gücüyle olur. Bazen de şantajla. Bu anlatının gerçek olup olmamasından bağımsız olarak çok güçlü bir şeyi gösteriyor. Ve insan sırrını teslim edince özgürlüğünü de teslim eder. Belki de Baal'ın günümüzdeki en büyük karşılığı budur. Korku üzerinden kurulan görünmez tasma. Şimdi video boyunca topladığımız parçaları masaya koyalım. Baal adı kutsal metinlerde putperestliğe karşı bir uyarı olarak geçiyor. Antik çağlarda Baal kültleri bereket ve korku ekseninde büyük etkiler yaratmış. Modern dünyada ise Baal kelimesi Epstein belgeleri etrafında yanlış bir iddiayla viral oldu. Ama bu tek başına kanıt değil. İran'daki gösterilerde Baal motifi kullanılması, sembolün nasıl politik ve propaganda malzemesine dönüşebildiğini gösterdi. Satürn altıgeni gerçek ama fiziksel bir atmosfer olayı, göksel mühür değil. Siyah küp ise hem ezoterik yorumlarda hapishane metaforu hem modern sanatın güçlü bir formu.
Peki bütün bunlardan sonra geriye ne kalıyor? Bence tek bir şey. İnsanların korkularını bir sembole bağlama ihtiyacı. Korku yükselince zihin bir isim arıyor. Bir şekil arıyor. Bir düşman arıyor. Bir gizli el arıyor. Ve bazen yanlış hedeflere ateş ediyor. O yüzden bu videoyu şununla kapatmak istiyorum. Evet, dünyada karanlık işler var. Evet, güç sahipleri bazen korkunç suçların üstünü örtebilir. Evet, paranın ve şantajın insanları nasıl esir ettiğini biliyoruz. Ama bunları konuşurken kanıtsız bağlantılarla yeni korkular üretmek yerine gerçeği gerçekten aramamız gerekiyor. Çünkü hakikat en çok da hızlı video çağında savunmasız. Bir görüntüyle, bir kelimeyle, bir kesitle insanları bir yöne çekmek çok kolay. Zor olan şu: durup düşünmek. Şimdi sana son soruyu bırakıyorum. Sence Baal bugün gerçekten geri dönen bir güç mü? Yoksa Baal dediğimiz şey, insanın korkuyla kurduğu düzenlere verdiği eski bir isim mi? Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenin ve abone olun ki bir sonraki videomda görüştüğümüzden emin olalım. Ve yorumlara mutlaka şunu yaz. Sence insanlar sembollere mi kanıyor? Yoksa semboller zaten içimizdeki korkuyu mu açığa çıkarıyor?